Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalı ilk kez bu videoyla keşfedenler için burası sevgili eşimin çoğunlukla kendi okuduğu sosyal bilimler ağırlıklı olarak aslında okuduğu kitapları kendince yorumladığı, incelemeye çalıştığı bir kitap bloğu, dijital bir kütüphane arkadaşlar. Bu videoları da ben kanalın yönetmeni slash işçisi olarak eşimin özellikle yoğun olduğu zamanlardaki şu an kendisi bir test savunma sürecine giriyor. Bir yandan makale yazıyor, bir yandan savunma için sunum hazırlıyor. Bu süreçte ben çekiyor oluyorum. Daha önceki videolarda bazı arkadaşlar benden doğrudan kitap okumamı istemişlerdi. Aralarda tabii ki ister istemez kendim de yorum yapıyorum bilmeyenler için. Ben de tarih mezunuyum ve aynı zamanda öğretmenim. Aralarda ben de kendimce yorumlar yapıyorum ama mümkün olduğunca bu seride daha önceki videoda başladığımız sevgili Refik Halit Karay'ın Memleket yazılarından derlenmiş Cihangir Dalkavuğu Tarih isimli kitabını sizlere seslendiriyor olacağım. Tabii böyle seslendiriyorum dediğimde aklınıza kusursuz bir kitap okuma videosu gelmesin. Dediğim gibi kendimce seslendirmeye çalışıyorum. Ben de aralarda yorumlar yapıyorum. Seviyorum böyle bu şekilde sizle de okumayı. Ben de sizinle bu arada bu kitabı ilk kez okuyorum. Refik Halit benim sevdiğim yazarlardan biri. Eğer önceki videoyu izlemediyseniz aşağıya ekliyor olacağım. Önce isterseniz bölüm 1'i izleyin. Orada kitabı detaylıca tanıttım. Ön sözünü de okudum. Ve bugün çok aslında güzel bir yerde kalmıştık. O kısmı okuyacağız. Şu şekilde size göstereyim. Daha önce bu kısmı okuduk. İçindekilerden görünecektir. Bugün Fransız İhtilali bölümünü okuyacağız. Burada 5 adet yazı var arkadaşlar. Bunu okuyacağız. Doğrudan bu kısmı okuyacağız. Bu şekilde bölüm bölüm gitmeyi planlıyorum. Böyle böyle sizinle inşallah bu kitabı birlikte bitiriyor olacağız. Sözü uzatmadan kaldığımız yere geri gidelim. Bu da benim üniversite zamanlarında yıllar önce kendi yaptığım bir ayraçtı. Böyle master yodalı. Bunu böyle alalım. Kahvemden bir yudum. Siz de çayınızı, kahvenizi alın, gelin ve birlikte okuyalım. Fransız İhtilali. Devam eden bir ihtilal. Bundan tam 150 sene evvel bugün, evet bugün, tamamıyla aç, pek sefil, yarı hasta ve çılgıncasına coşkun bir halk yığını, daha doğrusu bir çoluk çocuk kalabalığı Paris'te Bastille müstahkem zindanını fethetmişti. Hem kaleyi pek çabuk ele geçirmiş, kolaycacık da yakıp yıkmıştı. Orası istibdadı, zulmü, alçaklığı temsil eden bir korkunç sembol addedilmekteydi. Sanılıyordu ki bodrumlarında zincirlere vurulmuş, bacakları tutmaz, elleri titrek, sapsarı ve kupkuru bir sürü mahpus vardır. Bu biçareler nihayet işte susadıkları hürriyete, rahata, insanlığa kavuşturulacaktı. Kalenin pek de rütubetli, güneşsiz, sedirsiz olmayan odalarından çıka çıka oldukça tombul, renkleri kurtaranlarınkinden daha yerinde ve hallerinden memnun 8-10 kişi çıktı. Kıtlığa, kargaşalığa uğramış, büyük ve ıstıraplı şehrin birer semtine sakin, hevessiz adımlarla dağılıp gittiler. Giderken de aşağı yukarı şöyle düşünüyorlardı. Bakalım dışarıda karnımızı nasıl doyurabileceğiz? Yani öyle bir dönem düşünün ki bu ihtilal olurken hapistekiler ihtilal yapıp onları kurtaranlardan daha iyi besleniyor. Ve dışarı çıktıklarında korkuları aç kalmak üzere. Fransız Büyük İhtilal tarihi şu basit hatta biraz da komik görünen vaka ile başlar. Bu tarihe dil uzatmak, atıp tutmak, sövüp saymak pek kolaydır. Zira ihtilalin o yüzü hakikaten pek çirkin, pek iğrenç, pek ürkütücüdür. Hemen hemen bütün kahramanları birer Galat-ı tabiattır ve bütün hareketleri zulüm mahiyetindedir. Ayrıca fecaati içinde öyle soytaralıklara, hokkabazlıklara, taklak atışlara, seciye bozukluklarına ve tahaflıklara rast gelinir ki acı acı gülmekten insan nefsini men edemez. Hülasa zemme, hicve pek müsait bir zemindir. Bazı kelimeleri arkadaşlar birinci bölümde söylemiştim dinlemeyenler için. Aslını mümkün mertebe koruyarak aktarmışlar günümüze. O yüzden Refik Halid'in o dönemde yazdığı dille, kelimelerle okuyorum. Hani bazı kelimelerin okunuşu niye böyle yanlış okuyorsun gibi düşünmeyin. Belki ekrandan görünmüyorsa. Onun aktardığı o günkü Türkçesiyle
aktarıyorum. Tarihi ve cinayi sergüzeşt romanlarına meraklı olanlar için bu merakı tamamıyla tatmin edecek büyük ve misilsiz bir hikaye silsilesi. Onun içinde ne yoktur ki? Kafaları kesilip halka gösterilen kral ve kraliçeler mi? Yüzük taşında sakladığı zehri içen alimler mi? Hazinelere erişen fahişeler, Maraşallığa çıkan haydutlar, Karun olan dilenciler, açlıktan ölen veliahtlar, imparatorluk kuran yabancılar, imparatorça yapılan zenci kızı, hatıra hayale sığmayan neler de neler. İnsan yüreği yutan dükkancılara, kadınları parçalayan erkeklere, hapishaneleri basıp içindekileri kılıçtan geçiren ahaliye, hülasa uykunuzu kaçırıp rüyalarınıza giren ne tiplere ne vakalara rast gelirsiniz. Fransa ihtilali hakkında yazılan eserler bilhassa son senelerde öyle ince teferruatı ihtiva etmekte, öyle tafsilat, vesika ve hesap ile benzemektedir ki artık bu kanlı dünya hadisesinin aydınlanmamış hiçbir noktası bırakılmamış olduğuna hüküm vermek doğru olabilir. Herhangi sayfasından şuraya birkaç satır alıp koysak, bir misal ve bir fıkra derc etsek, derhal keyfinizin kaçacağına ve bu güzel Temmuz gününün size zehir olacağına da şüphe yoktur. Temmuz'a da az kaldı. Haziran'da çekiyorum ben bu videoyu. Fakat Fransa Büyük İhtilali o vakalar mı demektir? O vakalar ihtilalin aleyhte ve lehinde kullanılmak için çok zengin, ispat ve ikna edici vesile ve sebeplerdir. Zira Fransız ihtilalinin yazılış ve anlatılış tarzı başlangıcında iki mühim safa geçirmiş, bu vakaların doğurduğu fikirlerle yaptığı tesirler bir davanın şahitleri olarak kullanılarak iki ayrı propagandaya hizmet etmiştir. 1. Lehte yazanlar. Mesela Mignet ve Michelet gibileri. Bunlara göre ihtilal insanlığın halasına, saadetine hizmet etmiştir. İhtilal ricali devler ve kahramanlardır. Halk ne yaptıysa iyi yapmıştır. Tarihten ziyade birer destan sayılması lazım gelen bu eserlerle bizler gençliğimizde ihtilali sevdik, hatta taklide kalkıştık. 2. Aleyhte yazanlar. Mesela Mendestel ve Ten gibileri. Bunlara göre ihtilal çirkin ve faydasız olmuştur. Bir kargaşalık devri yaratmış, Napolyon'un istibdadına yol açmış, tedrici tekamülü durdurmuştur. Bunları okudukça kararsızlığa düştük, ihtilali şüpheli gözlerle bakmaya başladık. Muasır eserlere gelince onlar daha ziyade ilmi manada tarihtir, vesikadır. Ollard ve Madel'in başlayan bu tarz bize fikir beyan etmeden ihtilali bütün mahiyetiyle gösterdi. Kimimiz faydalı ve güzel bulduk. Kimimiz zararlı ve çirkin. Bir de son şekle bakalım. Faşist propagandasının sırf diktatörlerin arzusuna hizmet maksediyle kopardıkları yaygara, zem ve hatta küfür. Demek ki Fransız Büyük İhtilali hala dünya siyasetine hakim, canlı ve kudretli bir inkılap şeklinde yaşamaktadır. Demokrasilerin baş tacı olarak kullandıkları, faşistlerin ayak altında çiğnemek istedikleri bir kudret. Dünya, Avrupa, Asya ve Amerika birçok ihtilaller görmüştür, görmektedir, görecektir. Hususiyle dehşet ve azamet itibariyle misilsiz bir Rus ihtilaline şahit olmuştur. Yeni bir Jermen, Latin, Sarı ırk ihtilalinin de belki arifesindedir. Fakat bütün bunlar Fransa'da 150 sene önce yeşermiş ihtilal çınarının piçleri, sürgünleridir. Asıl kökünü Hukuku Beşer beyannamesinde aramak icap eder. Bugün okunduğu zaman ilk bakışta bize epeyce tahaf, çocuksu gelen o beyanname kadar cihan felsefesini, fikriyatını, iktisat ve idareciliğini meşgul etmiş, hepsini yavrulatmış hiçbir eser bulamazsınız. Her şey, yeni ilimler, fenler, devletler, teşekküller onun mahsulüdür. Kimine göre iyi, kimine göre fena, lakin daima tesirli, nüfuzlu, kudretli, melek veya şeytan hep odur. Sebebi pek tabii, pek sadedir. Fransa ihtilali ve beyannamesi ne sadece hürriyet susamışlığından ne insanlık şerefini kurtarmak emelinden doğmuştur. Bu her şeyden evvel bir ekonomik düzensizliğin yavrusudur, mide meselesidir. Ekonomik olduğu için de dünya durdukça ve vaziyet daralmaya, daha müsait şekiller almaya başladıkça şurada burada uzun veya kısa, ufak veya büyük tekerrürler yapacaktır.
Daha doğrusu Fransa ihtilali henüz seyrini takip etmektedir ve içinde bulunduğumuz devrenin kargaşalığı, şu kıyamet onun berdevamından yani ekonomik zaruretlerin teptirdiği yeni şekil bir dünya ihtilalinden başka bir şey değildir. İşte bu ihtilalin büyüklüğü o noktada bugüne kadar 150 sene sonra hala yaşanmasındadır. Hala onun ektiği tohumları dünyanın ayıklamasında, yayıp atmasında, nimet veya zehir telakki etmesindedir. Tükenmeyen, sona ermeyen, ucu bucağı bulunmayan, daima doğurmaktan geri kalmayan tek büyük ihtilal ancak Fransız ihtilalidir. Onun içindir ki bu mesele daima yenidir, bahis mevzudur ve binaenaleyh bir gazete açınca lehinde, öbürünü açınca aleyhinde yazılar okumaklığımız, bir muharrirden lehte, diğerinden aleyhte fikirler almaklığımız, met veya zem, kaside veya hicviye her şekilde edebiyata rast gelmekliğimiz mukadderdir. Zira Fransa ihtilali bütün kainatı sarmış, aktör ve kıyafet değiştirerek yeni yeni sahnelerde başka başka neticelerle bir teviye devam edip gitmektedir. Fikrin girdiği yerde bu ihtilalin izine rast gelmemek imkansızdır. Yeni Gün gazetesi 15 Temmuz 1939'da kaleme almış bu yazıyı. Gelelim diğer yazıya. Tarihi bir geçimsizliğin kanlı hikayesi. Birbirlerine küsen iki kafadar. Dünyaya bambaşka bir şekil, yepyeni bir kanun ve eskisine hiç benzemeyen bir ruh vermek isteyen iki ateşlik genç, iki ihtilalciydiler. Azametli bir partinin de iki büyük hatibi, şefi ve kahramanı onlardı. Maksat uğrunda taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamak derecesinde şiddet, zulüm ve zorbalık göstermekten çekinmediler. Nutukları, kubbeleri inletti. Emirleriyle ordular harekete geçti. Zindanlar doldu boşandı. Kan ve gözyaşı ile topraklar nemlendi. Zaten çok meşhurdur bu konuda, böyle filmler, belgeseller de çok vardır. Üniversitede bize de böyle bir hocamız izletmişti Avrupa tarihi kısmında. İhtilalin teröre dönüşmesi. Fransız ihtilalinin bu en çok aslında eleştirilen kısımlarından biri ki mutlaka zaten buna denk gelmişsinizdir. İşin terör, şiddet boyutu. Hani gerçekten gerekli miydi değil miydi meselesi. Bunlardan biri nihayet kas katı yüreğinde bir yumuşama duydu. Kandan tiksindi, kargaşalıktan bıktı. Gönlünde aile ve mürüvvet ihtiyacıyla başlayan insani bir his yaşardı. Ötekinin gözünü bilakis kan bürümekte devam ediyor ve elinin uzandığı yerde havaya kızıl fıskiyeler yükseliyordu. Birbirlerinden soğudular, birbirlerine düşman kesildiler ve birbirlerinin canına kastetmek kararını verdiler. Evvela biri Curum ortağının başını yedi. Bir müddet sonra da başkaları onu eski kafadarının akıbetine uğrattılar. Kafasını uçurdular, perde kapandı. Kimdir bunlar? Kim? Onu söylemeden önce kısa bir mukaddeme daha yapacağım. Hadiseleri karşılaştırmanın faydası. Günün henüz mahiyeti tamamıyla meydana çıkmamış, heyecanlı hadiselerini tarihin az çok onlara benzeyen eski vakaliyle karşılaştırmak, vaziyeti daha iyi kavramaya, daha dürüst bir fikir hasıl etmeye, yaradığı gibi düşüncemizi kendi zamanımızdan uzağa götürmek suretiyle de zihnimizin ağır basan yükünü tıpkı bir paketi bir elden öbür ele alış kadar insana hafiflemiş göstereceğinden hem faydalı hem lüzumludur. O sebeptendir ki bir gaye için işbirliği yaparak beraberce bin türlü nane yedikten sonra düşmanlıkta birbirinin gözünü çıkarmak değil, kellesini uçurmak derecesinde ileri götürmüş tarihi omuzdaş ihtilaflarına göz atmak faydalıdır. Ve bunların en tipik örneğini Fransız Büyük İhtilali esnasında Danton ile Robespierre arasındaki densizliğin teşkil ettiğine de şüphe yoktur. Zaten direkt isimlerini yazdığınızda YouTube'da yüzlerce belgesel. Vaka malumu ilam kabiliğinden de olsa merak verici sahnelerle bir romana veya drama benzediğinden hülasa edilmeye ve hatırlatmaya değer. Geçimsizlik nasıl başladı?
Danton da büyük adam sayılmak için hiçbir şey eksik değildi. Faziletten başka. Fikir, zeka, bünye, hayat ve ölümü bakımından büyük adamdı. Vicdan ciheti istisna edilirse büyük adam rolünü oynadı ama büyük adam olamadı. O hürriyet ihtirasını duyardı lakin buna iman ile bağlanamamıştı. İhtilale bir fırtına gibi hizmet etti, dalgaları coşturdu ve etrafa köpükler saçtı. Sonunda da birdenbire yine fırtına gibi yatıştı, süt liman oldu. İşte o zaman hala kana kanmayan Robespierre bu eski katliam teşkilatçısına iğrenç ve zalim görünmeye başladı. Zaten Robespierre partinin esaslı bir direği olan Danton'dan pek hoşlanmazdı. Sadece tahammül gösterirdi. Ah derdi, keşke namuslu bir adam ve hakiki bir cumhuriyetçi olsaydı. Fakat o ihtilali servete konmak için bir vasıta yaptı. Bu söz kulağına gidince artık yeni evlendiği genç karısıyla köye çekilip bir balayı geçirmekte olan Danton sadece dedi ki, evet ben altın seviyorum, o kan seviyor. İhtilal Partisi'nin ateşli hatibi şiddet ve insafsızlıklarla şöhretini yaptıktan sonra şimdi bu şöhreti müsamaha, af, merhamet yolundan devam ettirmeye ve şiddet taraftarlarını halkın gözünden düşürmeye çalışıyordu. Bir parti içinde o ayarda bir muhalif ve münekkit zuhur edince o partinin günleri sayılı demektir. Robespierre tehlikeyi sezdi ve rakibini ortadan kaldırmaya karar verdi. Atışma ile biten bir barışma teşebbüsü. Fakat aynı endişeye düşen ve hangisinin galebe edeceğini kestiremeyen müşterek dostlar son bir çareye başvurdular. İkisinin de buluşup aradaki uygunsuzluğu kaldırmaları için bir ziyafet tertip ettiler. Ziyafet tatlı başladı. Başlangıçta ölçülü konuşan şefler şarap şişeleri boşalınca kızıştılar. Danton, Cumhuriyeti koruma hususunda sulh veya harp ikimizin elindedir. Onu ilan edecek olan sakınsın. Ben sulh ve ihtiyat istiyorum. Fakat kafamı zalimlere vermeyeceğim. Öteki kaşlarını çattı. Zalimler dediğin kimlerdir? Komitemiz adaleti gözetiyor ve ancak fena vatandaşlar hakkında takibat yapıyor. Fakat tam mücadele ortasında Cumhuriyet'in elinden silahını almak isteyenlere ve mesuliyetini yüklenmiş olanların karşısına merhamet hisleriyle süslenip çıkanlara iyi vatandaş diyebilir miyiz? Bu bir ima, bir tariz mi? Hayır, bir itham. Dostların benim ölümümü istiyor. Seninkiler de Cumhuriyet'in ölümünü. Atışmaya bakın. Sofradakiler araya girdiler. İki arkadaşı yatıştırdılar. Lakin biraz sonra yine atışma başladı. Danton ihtilal mahkemelerini tenkit ediyordu. Benim icadım olan bu mahkemeler birer siperdi. Siz onları mezba yaptınız. Öteki gülümsedi. Eylül katliamlarını yapanın bu sözü yersiz değil midir? Danton cevap verdi. O katliam düşünülmeden sevki tabiyle yapılmış, failleri meçhul bir cinayettir. Halbuki komite milletin kanını düşüne taşına ve damla damla akıtıyor. Siz mücrimler kadar masumlar da öldürüyorsunuz Robespierre. Sana karşı kim beslemenin bir cinayet olduğunu sanıyorsun ve bütün düşmanlarını mücrim addediyorsun. Robespierre'in cevabı şu oldu. Hayır, senin hayatta olman bu sözün aksini ispat eder. Uy. Fena. Ve çıkıp gitti. O gece sabaha kadar çalışarak Danton ile arkadaşlarını giyotine götürecek olan nutkunu ve ithamnamesini yazmıştı. 2 günde bir teviye uğraştı. Komiteye ve meclise verilecek kararı hazırladı. Hani şey vardır ya arkadaşlar, ortak iş yapılmaz, biraz ona döndü. Vicdan azabının verdiği uyuşukluk. O bu işlerle uğraşırken Danton köyde basireti bağlanmış bir halde oturuyor. Kendisine hareket ve mukabele tavsiye eden arkadaşlarının nasihatlerine aldırmıyordu. Bunlar diyorlardı ki parti seninle beraberdir, ordu sana itaat eder, efkar-ı umumiye seni tutuyor. Danton kayıtsızlıkla ve gururla omuzlarını silkiyordu. Daha vakit var. Hem bunun için kan dökmek lazım. Kandan bıktım. Hatta hayattan da. Hayatımı kan dökme pahasına kazanmak, kurtarmak istemiyorum. Giyotin edilmeyi, giyotinci olmaya tercih ederim. Hoş, bana ilişmeye cesaret edemezler. Ben onlardan kuvvetliyim. Bir kanaat mahsulü olmaktan ziyade uyuşukluğunu tevhile yarayan bu sözler artık Danton'un bir kudret olmaktan çıktığını gösteriyordu. Hatta belki de mazide işlediği büyük cinayetin, o Eylül katliamının harekete geçtiği takdirde düşmanları elinde kendisini ezmeye yarayacağından da korkuyordu.
Kan bulaşmış ellerine bakarak vicdan azabı içinde kıvranıyordu. Reddedilen bir kurtuluş teklifi. Bir akşamüstü köşkün kapısı vuruldu. İçeriye bir adam girdi. Bu adam Selamet Komitesi'nde küçük bir katipti. Danton'un hayranlarındandı. Dedi ki, müzakere salonundan dışarıya akseden bazı sözler duydum. Seni itham ediyorlar. İhtilal mahkemesine verecekler. Tevkif edilmek üzeresin. Fırtına yatışıncaya kadar gel. Emniyetli bir yerim var. Saklan. Danton'un genç karısı da yalvarmaya, yakarmaya, kocasının saklanması için ikna çalışıyordu. O dinlemiyordu. Benim gibi bir adamı yere sermek için daha pek uzun müzakereler yapmaları icap eder. Galebe bende kalacaktır. Ve katibi geri yolladı. Birkaç sayfa kitap okudu, yatıp uyudu. Sabahın saat 6'sıydı. Bu sefer kapıyı çalanlar jandarmalardı. Tevkif emrini eline verdiler. Ne buna cesaret ettiler ha dedi. Demek ki benden atik davrandılar. Giyindi, karısını aşkla, hırsla, ümitsizlikle göğsüne bastı. Biraz sonra zindandaydı. Aynı saatte Kamil Demoulen'i de sevgili karısı Lucille'in kolları arasından çekip götürmüşlerdi. Kamil Demoulen. O şöyle diyordu. Beni masumlara acıdığım için zindana sokuyorlar. Şayet ölürsem bu masumları kurtaramadığıma yanacağım. Ölüm yolunda kayıtsızlık. Konvansiyon mahallindeki nutuklar, ittifak ile verilen karar, ihtilal mahkemesindeki müdafalar ve muzakere safhaları pek meraklı ve heyecanlı olmakla beraber kısaca hülasa edilmeye elverişli değildir. Burada başka bir ciheti hatırlatacağım. Danton'un karısı kocalarının kurtarılması için Robespierre'e müracaat edilmesini teklif eden Lucille'e demişti ki, hayır, Danton'un hatırasını düşmanının ayağına kapanarak kirletmek istemem. Eğer o rakibinin lütfuna uğrayarak hayatını kurtarırsa ne bu dünyada ne ahirette beni affedemez. Giderken bana haysiyet ve namusunu emanet bıraktı. Kendisine bunu tertemiz teslim etmem lazımdır. Yani Lucille komiteye başvurdu, kovuldu. Robespierre'in kapısını yüzünü örttüler. Zalime yazdığı mektup da eline varmadı. Zaten onun da akıbeti yakındı. Kocasınınkine benzeyecekti. Diğer taraftan bütün arkadaşlarıyla beraber hakkında idam kararı verilen Danton zindanda hala kayıtsızlık göstermekte devam ediyor. İri elleriyle yanaklarını sıkarak hay maskaralar hay diyordu. Şu başın bırakacağı boşluğun derecesini anlamıyorlar. Bana vız gelir. Hayattan mümkün olduğu kadar kam aldım. Dünya üzerinde de epeyce gürültü yaptım. Yetişir, artık gidip uyuyalım. Kayıtsızlığı giyotene götürüldüğü arabada göze çarpıyordu. Arabada da göze çarpıyordu. Demoulen iki tarafa dizilmiş olan halka hitaben bedbaht millet. En sağlam dostlarınızı boğazlıyorlar. Beni tanımıyor musunuz? 14 Temmuz'da sizi silah başına çağıran, 3 renkli rozeti göğsünüze takan bendim. Beni kurtarınız diye haykırıp tepinir, elbisesini ve gömleğini yırtıp parçalarken Danton onu ikide bir oturtuyor. Çırpınma, bırak şu iğrenç mahlukları diyordu. Robespierre mahkumlar arabası evinin önünden geçerken genç ihtilalcinin feryatlarını duymuş, şu sözleri mırıldanmıştı. Zavallı çocuk, onu kurtaramadım. Ne yapayım ki, kendi kendisini mahvetti. Danton'a gelince, biliyorum bana aynı yolu açıyor. Fakat kabahatli veya kabahatsiz hepimiz Cumhuriyet uğrunda kellemizi vermeliyiz. İhtilal ancak sehpanın ötesinde hakiki evlatlarını sahtelerinden ayıracaktır. Satır önünde son aktörlük. Danton giyotin iskelesine herkesten sonra ayak bastı. Meclis kürsüsüne bile hiçbir zaman bu derece mükemmel ve heybetli şekilde çıkmamıştı. Başını sağa sola çevirerek halkı dikkatle, merhametle süzdü. Adeta şöyle demek istiyordu. Bana dikkatle bak, benzeyenini bulamazsın. Mama hafif bir aralık karısını hatırladığı için gururu kırılır gibi olmuştu. Fakat kendisini çabuk toparladı ve cellada dönerek hakim bir tavırla dedi ki, kafamı ahaliye göster, zira gösterilmeye değer. Cellat bu emri yerine getirdi. Halk da el çırparak meserretle coşkunca alkışladı. Kısa bir müddet sonra aynı akibete uğrayan Robespierre giyotin önünde bir kelime bile söylemek müyesser olamamıştı. Çene kemiği aldığı kurşun yarasından dolayı dağılmıştı. Bir bezle sarılıydı. Cellat kafasını uçurmadan önce bu misli görülmemiş idealist katile ayrı bir eza çektirmek arzusuna kapıldı. Kanlı ve kurumuş bir bezi bir hamlede hoyratça çekti. Kopardı. Robespierre'in son sesi can acısıyla bir kısık feryat oldu. Dünya sahnesine
şu kadar sene sonra gelmiş ve yine o rolleri veya benzeyenlerini oynamış bulunsalardı, iki o mustaş ihtilacının ömürleri belki de pek kısa sürmeyecek ve cezaları çarçabuk verilmeyecekti. Zira otomobil ve tayyara modern devirde vaziyeti büsbütün değiştirmeye ve hayatı epeyce uzatmaya yarayan birer vasıta olmaya başladı. Çıkmayan canda ümit, kurtulan hayatta istikbal vardır. Tan Gazetesi 18 Mayıs 1941. Yarısındayız. 25 dakika olmuş. Hayvanlar alemi, kısacası tarih. Geçen gün Tan'da sayın bir muharrir dünya kurulalı beri birbirini yiyen insanlar hakkında orijinal fikirler yürütüyor ve insan aklının cinsdaşlarını yok etmek için her şeyden fazla dişini sivriltmeye ve tırnağını bilemeye yaradığını söyleyerek harbin zararlarını sayıp döküyordu. Bu yazı bana gözünü kan bürüyen insanın en yırtıcı saydığımız bir hayvandan ne kadar daha zalim olduğunu yeni baştan düşündürürken Fransız Büyük İhtilali zamanındaki Eylül kıtalini de hatırlattı. Yani Eylül katliamını, kıtal dediği katiller çoğulu. Yakın ve uzak tarihte Marius ve Silla boğazlaşmaları da hesaba katılsa sen Barthélemy Eylül kıtali kadar insan zulmünü ve canavarlığını meydana koyan sürekli hiçbir dram yoktur. Buna ayrıca dehşet katan nokta da Eylül cinayetlerinin yalnız eli kolu bağlı mahpuslar üzerinde işlenmiş bulunmasıdır. Pek acı, tüyler ürpertici, insanlıktan iğrendirici, akla vicdana, hayale sığmaz şeyler olmakla beraber o kıtalden birkaç sahneyi tekrar gözden geçirmek istiyorum. Ta ki bugünkü insan neslinin geçirmeye çalıştığı kıpkızıl ve kapkara günler başka çeşit daha korkunçlarını zihinde canlandırmak suretiyle bir derece yükünü hafifletmiş olsun. Diyebilelim ki bizden öncekilerin başlarına da neler gelmeyi, İnsan neler çekmiş ve cins taşlarına neler çektirmiş. Neler gelmeyi gerçekten. Eylül kıtalinin bir hazırlık devresi vardır. Hapishaneleri yarının kurbanlarıyla tıka basa doldurmak. Önce bu iş başarılmış, evler ve konaklar basılarak içindekiler sorguya çekilmek şöyle dursun, hüviyetlerini bile anlamaya pek lüzum görülmeden ite kaka, feryat figan zindanlara istif edilmiştir. Bunlar arasında asillerle eski nazırlar, generaller, muhafız bölüğü, subayları ve erleri, kraliçenin nedimeleri, saray hademesi, büyük rütbede papaslar çokluğu teşkil etmektedir. Biraz da adi suçlular, hırsızlar, yol kesenler ve fahişeler karıştırılmıştır. Hazırlığın ikinci kısmı katilleri bulmak, silahlandırmak, grupları ayırmak, bu teşkilatı kurmak. Sonunda başla emrini vermek. Kıtal şöyle başlar. O yıl Eylül'ün ikinci günü bir pazara rastlamaktadır. Sokaklar gezici halkla doludur. İkindi üzeri Paris Belediye Hapishanesi'nden Abbaye zindanına 30 papasın götürülmesi kararlaşıyor. Bunları 6'şar kişiye ayırarak 5 arabaya koyuyorlar. Arabaların kapılarını açık bırakıyorlar ve uçak bir muhafız takımı arasında yola çıkıyorlar. Çoluk çocuk ve aşağı halk tabakası arabaların arkasından koşmakta, papazlara küfretmektedir. Muhafız takım da halktan geri kalmıyor ve kışkırtmak için ona diyor ki işte Prusyalıların ortakları bunlardır. Harbe giderken arkanıza sağ bırakırsanız sizi bunlar boğazlayacaktır. Tam bu sırada bir adam seyircileri ve muhafız zincirini yığıyor. Birinci arabanın basamağına çıkıyor. Kılıcını bir papazın gözüne 2 kere daldırıyor, çekiyor ve üzerinde dumanı tüten taze kanlı silahını halka gösteriyor. Halk ürküyor, iğreniyor, geri geri kaçıyor. O zaman katil ahaliye haykırıyor. Korktunuz mu alçaklar? Korkacağınıza ölüme ve öldürmeye alışınız. Ve kılıcını tekrar arabanın içine rastgele sokuyor çıkarıyor. Sonra iniyor duruyor. Önünden geçen ikinci, üçüncü arabaya, 5 arabaya karşı aynı şeyi yapıyor. Abbaye zindanına varıldığı zaman arabalardan 8 papaz ceset çıkıyor. Yaralılar kapıya doğru koşarken 4'ünü yakalıyorlar ve oracıkta boğazlarını 2'ye ayırıyorlar. Geri kalanlar biraz sonra başlayacak olan umumi kıtalde öldürüleceklerdir. Zindanın alt katında avluya açılan dar kapılardan birinin önüne Hademe Malyard'ın başkanlığında uydurma bir mahkeme kuruluyor. Mahpuslar birer birer çağrılıyor, adı soruluyor, sonra kendisine kapıyı gösteriyorlar. Gidebilirsin. Mahpus kapıyı açıp avluya çıkar çıkmaz tetikte bekleyen ücretli kıtal amelisi hemen üstüne üşüyorlar.
üşüyorlar demek istiyor herhalde. Kılıç, süngü ve mızrak ile ne ile ve nasıl olursa olsun hakkından geliyorlar. Akşama doğru böylece avlu cesetle doluyor. Toprak kanı ememiyor. Katillerin ayakları kaymakta, işleri zorlaşmaktadır. Biri akıl ediyor. Ölülerin elbiselerini çıkarıp yerlere seriyorlar ve daha kolay çalışabildiklerine pek seviniyorlar. Fakat ne olsa yine yorulmaktadırlar. İhtilal hükümetinin bir kenara kurdurduğu büfeye giderek ikide bir şarap içiyorlar. Ara sıra da açlık duyuyorlar. İşi bırakıp o kan deryası, o ceset yığını ortasında ölülerin üstüne oturup karılarının getirdiği sucukla ekmeği gülüşe şakalaşı afiyetle yiyorlar. Ve bu manzarayı, o katil sahnelerini, ölü istiflerini, hepsini yukarıdaki mahpuslar pencereden görmektedirler ve başlarına geleceği bilerek sıralarını beklemektedirler. Yani kurbanlık koyun gibi. İşte deriz ya, her şeyin de bir adabı var. Kur sehpaları as, değil mi? Yani o yüzden vahşet, o yüzden hani terörizm kelimesinin kullanılması. Bazıları sabredemiyor, kafalarını demirlere, sivri taşlara vura vura daha evvel cellatlara teslim olmadan kendilerini öldürüyorlar. Bu sırada şehirdeki bütün kilise çanları durmamacasına çalınmakta. 2 Eylül gecesine bu gürültü feryat-ı facia içinde girilmektedir. Mahpuslar arasında bir de Monsieur Somerville vardır. Kızı kendisiyle beraber hapis edilmişse de son dakikada serbest bırakılmıştır. Fakat çıkıp gitmiyor, bir tarafa gizlenerek babasının cellatlara teslimi saatini bekliyor. Bu saat geliyor. Kapı önündeki mahkeme idam hükmünü veriyor ve Somerville öbürleri bir gibi avluya itiliyor. İşte tam bu anda kız yerinden fırlıyor, babasının yanına koşuyor, süngülerin önüne atlıyor, bağırıyor. Onu öldürmek için evvela beni öldürmeniz lazım. Bu cesaretli hareket, gençliği, darmadağınık saçları, ruhundan taşan heyecanla, ıstırapla artmış vahşi güzelliği, hele baba sevgisi ve saygısı, fedakarlığının yüksekliği, avluya toplanmış olan seyirci kafilesini yumuşatıyor. Her taraftan af, af sesleri işitiliyor. Cellatlar duraksıyorlar ve sonunda babanın hayatını kızına bağışlıyorlar. Fakat müthiş bir şartla kız aristokratların taze kanıyla dolu bardaktan içecek. Biri hemen koşuyor. Yerde yatan ve henüz depreşen ölülerin yaralarına pınara uzatır gibi bardağını yanaştırıp dolduruyor ve zavallıya uzatıyor. Kız bunu bir hamlede son damlasına kadar içiyor. Cellatların bile gözlerinden yaş akıyor. İkisini de kucaklıyorlar ve binlerce vatandaş kanıyla kirli elleri üzerinde taşıyarak evlerine kadar götürüyorlar. Yani neyse, yorum yapacaktım da neyse. Abbe zindanında artık tek bir mahpus kalmıştır. Bir süvari albayı. Cellatlar henüz kana doymadıkları için bu sonuncu kurbanı birdenbire öldürmek, zevklerini kısaltmak istemiyorlar. Göğsünden bir mızrak sokup ucunu sırtından çıkarıyorlar ve bu şekilde 2 büklüm dizleri üstünde yürümeye zorluyorlar. Yürürken adamcağız kıvranıyor, inliyor, yüzünü acı acı buruşturuyor. Cellatlar ve halk taklidini yapıyorlar. Kahkahalarla gülüyorlar, alay ediyorlar. Artık tutunamayacak hale geldiğini görünce de önce ellerini kılıçla uçuruyorlar, sonra dizlerini kollarını biçiyorlar, yüzünü şahrem şahrem ayırıyorlar, nihayet kafasına 6 kurşun sıkıp o günkü vazifelerini bitiriyorlar. Abbaye'de bunlar olurken başka zindanlarda da başka cellat grupları aynı hızla, hevesle çalışmaktadır. Karmesvi zindanında papazlar kılıçtan geçirilmektedir. Paris'in bütün sokakları, meydanları, köşe başları, her taraf cesetle doludur. Çocuklar bu kıtal sırasında 3 gün hep ölülerle, kesik ve pıhtılı insan parçalarıyla oynamaktadırlar. Cellatlık yavaş yavaş bütün halkın işi olmuştur. Öldürdükleri insanın yüreğini yutanlar bile görülmüştür. Nitekim Güzel Demetçi adıyla anılan bir kız, kıskançlık yüzünden dostunu yaraladığı için Şatalet zindanında bulunmaktaydı. Halk onu bacaklarını ayırarak çırçıplak bir çarmıha geriyor. Ayaklarını çivilerle yere mıhlıyor, samandan ve kuru ottan yapılmış meşalelerle vücudunu bir taraftan tutuştururken öbür taraftan kılıçla memelerini kesiyor. Başkaları da ateşte kızdırdıkları şişleri rastgele her tarafına sokuyorlar.
Zavallının feryadı Sen Irmağı'nın karşı kıyısına ulaşmaktadır. Bu misli işitilmemiş cinayette en büyük rolü oynayanlar biraz önce aynı hapishaneden çıkmış olan kadınlardır. Kraliçenin nedimesi Madame Le Lambel ki kraliçeye vefakarlığından başka kusuru yoktu. Mahkeme tarafından beraat ettirildiği halde cellatların elinden kurtulamamıştır. Bir berber çırağı kargıyla alnını parçalamış, birisi de gür saçlarından yakalayıp baltayla kafasını koparmıştır. O zaman halk koşuşmuş, prensesin elbiselerini soymuş ve bir sürü kadın da bıçakla makasla ötesini berisini en gizli uzuvlarını doğrayarak bu kanlı parçaları meyhane meyhane gezdirmiş ve birbirlerine göstererek bütün gece eğlenmiştir. 3 gün süren bu kıtelden işte birkaç tablo. Daha doğrusu tarih adını verdiğimiz Yırtıcı Hayvanlar Alemi kitabından en korkunç mahlukun mahiyetini meydana koyan birkaç sayfa. Tan Gazetesi 14 Nisan 1942. Ben bir kitap daha okumaya başlamıştım. Onu devam etmedik. Hani isterseniz onu da ederiz. Montaigne'in Hayvanlar. İsmini unuttum. Hayvanlara Övgü. Hayvanlara Övgü adlı kitabı. Yani denemeleri. Orada da demiştim hatta hani hayvanlardan gerçekten ne farkımız var? Hayvanlarda en azından o bizdeki canice duygular yok. Aç olduğu için öldürüyor. Aç değilken umurumda değil. Gidip de keyfine sırf hani katil olsun, şu olsun bu olsun diye gidip kimseyi katletmiyorlar. Ya bilmiyorum. İnsan onuru önemli bir şey. Yani. Çünkü karşındakine nasıl davrandığın senin hakkında da çok şey anlatıyor ya. Yani şu hoş değil. Hiç hoş değil. Zaten dediğim gibi Fransız ihtilalinin o eleştirilen yönünde işte terörizm denilen yönünde bu var. Bu vahşet var. Bu dünya neler görmüştür? Avrupa'nın istiladan kurtulmuş veya herhangi bir değişikliğe uğramış Fransa, Belçika, İtalya vesaire gibi memleketlerinde yer yer halk mahkemeleri ürkütücü bir randımanla işlemeye başladı. Adaletin ne dereceye kadar gözetildiği hakkında henüz bilgimiz yok. Bildiğimiz şu: ölüm cezasına çarpılmışlardır sözünü radyolarda ve ajanslarda sık sık işitip duraklayıp düşünmeye koyuluyoruz. Elbette bir gün işin iç yüzünü tarih gelecek nesillere gizli hiçbir tarafını bırakmadan bütün ayrıntılarıyla öğretecek. Nitekim şimdiki vaziyetle alakası bulunmayan bambaşka şekilli bir mahkemenin Fransız devrimi sırasında kurulmuş ve 2 yıl işlemiş olan meşhur İhtilal Mahkemesi'nin deşilip elenmemiş, meydana çıkarılmamış tek vesikası ve tek sırrı kalmamıştır. Olağanüstü hallerde iş görmüş halk mahkemelerinin tarih boyunca en tipik örneği odur. Eğer ona mahkeme adı verilebilirse, o mahkeme bir müddet yüzler hanesinde avunduktan sonra bir ayda 1000'den fazla insanı giyotine göndermek suretiyle sanırım dünya rekorunda kırmıştır. Bugün hani böyle işte özellikle Avrupalılar, hani Amerika'nınki neyine işte insanlar inanmıyor da Avrupalılar işte bize hümanizm satıyor ya, demokrasi satıyor ya. Özellikle hani Almanya'ya, Fransa'ya giden ben hani Türk arkadaşlarımdan çok duyuyorum. Mikro ırkçılık, böyle her fırsatta böyle bizi böyle bir çekiştirme. İşte sen işte Türksün. Türklere hiç benzemiyorsun diyerek güya övgüde bulunurken bir taraftan yerin dibine vurma. Yani Türkiye benzememek niye bir övgü olsun? Bu nasıl bir övgü biçimi? Onlar çünkü mükemmel, onlar çünkü işte hümanist, onlar Fransız ihtilalini yapmış. Ama biz var Türkleriz. Ya hadi oradan, ya gerçekten hadi oradan. Yani biz varız öyle mi? Bunu eşim kanalda özellikle milli mücadele dönemi olsun, onun öncesi Birinci Dünya Savaşı dönemi olsun, okuduğu, incelediği bazı hatıratlarda bu konulara çok fazla değiniyor. Hatta Mısır'da Türk Gençleri diye bir hatırat incelemişti. Onu mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Ya keşke Türklerin, Türk askerinin sahip olduğu insanlık onurundan, bilincinden, hani düşmanına bile cephe gerisinde yardım eden, onu iyileştirmeye, yarasını sarmaya çalışan, çünkü insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan hani Türk milletinden keşke siz asıl biraz feyz alsaydınız. Ama işte bugün geldiğimiz noktada onlar çok hümanist. Onlar çok
insancıl. Niye? Çünkü işte orada çalışma şartları çok daha iyi ve çalışma şartlarının şunun bunun iyi olması, evet, bu bizim bir ayıbımız. Ama siz bu yüzden bizden daha insani, daha medeni olmuyorsunuz. Sizin tarihiniz ortada. Yaptıklarınız ortada. Bu aralar biraz benim de bu Türklük damarım ister istemez kabarıyor yani. Çünkü yemiyor. İnsan yemiyor yani. Sizin tarihiniz belli, sizin geçmişiniz belli, sizin özgürlük ihtilal altında yaptıklarınız belli. Gelmiş ya işte Türkler de şöyleydi, böyleydi. Ay neyse. Ben burada tarihçi kimliğime konuşmadığım için subjektif olabilirim bence. Burada kendi halimle kitap okuyorum. Tarihçi kimliğime akademik bir çalışma yapmıyorum. O yüzden bence subjektif olabilirim yani. Neyse. Çoğumuz 1793-95 yıllarında Paris İhtilal Mahkemesi'nden çıkan kararlarla idam edilen şahıslardan ancak pek şöhretlilerini, mesela kralı, kraliçeyi, Charlotte Gorda'yı, Girondin Partisi elebaşlarını, Danton ve arkadaşlarını, Madame Roland'ı, şair Chenery'i, alim Lavoisier'i, nihayet bu mahkemeyi kuran Robespierre ve yardakçılarını, en sonunda da başsavcı ve baş belası Fouquier-Tinvey'i biliriz. Mahkemenin işleyiş tarzı hakkında da malumatımız az olsa gerektir. Ne şartlara nasıl hükümler verdiğinden zerre kadar habersiz bulunduğumuz için şimdiki halk adalet divanlarını eski Fransız İhtilal Mahkemesi'ne benzetmek aklımızdan geçmez. Takdirini zamana bırakacağız. Öyle olmakla beraber 1793 Mahkemesi'ne şöyle bir göz gezdirirsek, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer sözünün tamamıyla aksini düşüneceğimize, kabustan uyanmışçasına "Oh, dünya varmış" diyeceğimize, dünyanın şu korkunç durumunu bile pembe göreceğimize şüphe yoktur. Bazı misaller. Mahkeme salonunda bulundukları sırada biri kocasının öteki kardeşinin ölüm cezasına çarpıldıklarını duyar duymaz küçük bir feryat koparmaktan kendilerini alamayan iki kadın sırf kederlerini belli ettiklerinden dolayı hemen yakalanmışlar ve gene o sebepten şıpın işi idama mahkum edilerek giyotine gönderilmişlerdir. Demokratik Avrupa. Çok defa daha mahkeme bitmeden sanıkların sayısına göre ölüm mahkumlarını ceza meydanına götürecek olan arabalarda yer hazırlanırdı. Fouquier-Tinvey kaç kişinin o meydana gideceğini önceden bilirdi. Zira jüri üyelerine kara listeyi başlangıçta kendisi verirdi. Uydurma şahitler dinlenirdi ama adaletin gözetildiğine halkı inandırmak için ara sıra yalan yere şehadet suçundan bu şahitlerden tamamlanmayı pek severdi. Bir gün en büyüğü 26 yaşında olmak üzere 12 genç kadın ile 5 kızın bir çırpıda kafaları uçurulmuştu. Neden? Güya bunlar Prusya kralına Verdun şehrini gezerken şeker vermişlerdi. Zavallı Lavoisier başladığı mühim tecrübesini bitirmek için mahkemeden kısa bir tecil istemişti. Cevap şu olmuştu: Cumhuriyetin alimlere, kimyagerlere ihtiyacı yoktur. Adaletin gecikmesi caiz değildir. Bir sefer içinde kralın kız kardeşi de bulunan 24 kişilik bir kafile tek bir şahidin sözüyle bilhassa da giyotine gönderildi. Fouquier-Tinvey'nin merak sardığı işlerden biri de idam cezalarının günü gününe hüküm verilir verilmez yürütülmesiydi. Peki sanıklar avukat tutabilirler miydi? Önceleri evet. Fakat sokaktan devşirme bu avukatlar müşterilerinden parayı peşine alınca sıvışıp gidiverirler, mahkemeye girmezlerdi. Girenlerin ise müdafası ise. İnanmayacaksınız, şöyle olurdu. Haklarını korumaya memur olduğum bu suçlular kanaatimce gerçekten millet ve memleket hainidirler. Kendilerini cezalandıracak kanun maddelerini suçlarına kıyasla pek yumuşak buluyorum. Yahut avukat kalkar hakimlere ve jüri heyetine derdi ki, suçluları sorguya çekerken gösterdiğiniz nezakete şaşıyorum. Siz hakim misiniz yoksa onların müdafacısı mı? Benim söyleyecek sözüm yoktur. Zaten suçlunun dili de vardır, aklı da. Kendisini müdafaya baksın. Boş yere kafamı yoramam. Ay, Refik Halit'in anlatım tarzı beni benden böyle alıyor gerçekten. Yani konu çok ağır. Sıkıntılı, farkındayım ama öyle bir anlatıyor ki o acizlikteki, gariplikteki gülünçlüğe de gülmeden edemiyorsunuz. Ama dediğim gibi içler acısı yani.
Yine şeyi okumanızı tavsiye ederim. Okumanızı, dinlemenizi. Kanalda var. İncelemesi eşimin yaptığı. John Locke'un hoşgörü üzerine bir mektup. Hoşgörüyü orada kime söylediğine bakabilirsiniz. Hani bugün işte baktığımız yerde biz işte işte bunlar, bu aydınlar, filozoflar, bilmem ne, yine insanlık, işte humanity falan diyoruz ama adamların hoşgörüsü kendi aralarında. Aman dur, Hristiyan kardeşimizi katletmeyelim diye bir hoşgörü önerisinde bulunuyor. Yine dünyanın geri kalanına bir hoşgörü yok. Yine Yahudi'ye bir hoşgörü yok, Müslümana bir hoşgörü yok ya da diğerlerine bir hoşgörü yok. Yine aslında Hristiyanlar arasında aman durun, birbirimizi katletmeyin. Yani diyorum ya, siz kime ne anlatıyorsunuz, ama işte bilmeyene anlatırsınız tabii ki. Ya şey üzücü, bugün haliyle bunları biraz olsun bilmeyen, biraz tarih bilgisi olmayan işte ama bu şekilde yurt dışına giden arkadaşlarımızın da böyle eğilip bükülmeleri Avrupalıların karşısında. Ya herhangi bir Almanın sana bir şey deme hakkı var mı sence? Bir dur, bir düşün bakalım. Var mı sence? Yani hepsinin altından şöyle kazısam hala çıkıyor. Yani o damar. Hala gitmiş değil ki. Dediğim gibi benim giden arkadaşlarım onun çok farkında. Çok farkında. Ben çok dinledim yani. Ha böyle yatıyor diyor. Damarlarında yatıyor. Hala o 40'lardaki psikolojiyi atabilmiş değiller. Yani rol. Tamamen rol. Anlattığım şekildeki müdafaa hakimlerin hoşlarına giderdi. Zira hemencecik idam hükmünü vermeye kanuni bir sebep teşkil eder, işi kolaylaştırırdı. Fakat sonraları konventiyon kararı ile şahit ve galiba avukat da kaldırıldı. Zaten işlevi yokmuş. Yeni kanun meseleyi en sade, kolay, süratli, zahmetsiz bir usulle halledivermişti. Hüviyetini sormak hüküm vermeye yetiyordu. Hem bu hüküm artık yalnız bir şey olabilirdi: İdam. O kanunun mecliste müzakeresi sırasında bir mebus dayanamadı. Kabul olunursa beynime bir kurşun sıkarım diye haykırdı. Robespierre delisi riyaset kürsüsünden inerek kanunun her maddesi adalete ve akla tas tamamına uygundur demek lüzumunu duydu ve alkışlar arasında tekrar makamına oturdu. Artık mahkeme mekik dokurcasına işliyordu. Başça savcının ağzı kulaklarına varmıştı. Oh diyordu, kafalar kremitler gibi düşüyor. Hakimler de ömür adamlardır. Mesela biri sana soruyor. Senin aristokrat bir kardeşin var. Benim kardeşim yoktur. Ailenin tek evladıyım. Kardeşin yoksa herhalde baban aristokrattı. Gene suç aynı sayılır. Hele jüreler arasında biri vardır ki gerçekten hayasızdır. Bir gün sorgunun uzadığını görünce ayağa kalkıp bağırıyor. Sanıklar lafı uzattıkça uzatıyor. Hala söylüyorlar. Açlıktan imanım gevrede. Suçları meydanda. Mideme karşı suikast yaptılar. Güyetine gönderiniz. Bir kere de Fouquier-Tinville bazı jörelerden az önce idamına hüküm verdiğiniz adamların suçları neydi diye soruyor. Ötekiler kahkahayı koparıyorlar. Vallahi diyorlar, biz de bilmiyoruz, fakat çok merak ettiyse koş arkalarından, kendilerinden öğren. Zira arabalar daha yoldadır. Kafa buluyorlar. İhtilal mahkemesinde hakim, jüre veya katip de olmak tehlikelidir. Mesela günün birinde bunlardan biri bir mahkeme katibi yakalanıverir. Sabah 9'da eline ithamnamesini verirler. 10'da hakimlerin önüne çıkar, sırasını bekler. Saat 2'de hükmü yemiştir ve 4'te hayatta değildir. Fouquier-Tinville kalem odalarını dolaşır ve masalara vurarak bağırır. Gördünüz ha, bir arkadaşınızın boynunu kestiriverdim. İşler istediğim gibi çabuk yürümezse hepinizin başına gelecek aynı şeydir. Sürü sepet güyotini boylarsınız. Demokrasi, cumhuriyet. Yani. Bugün yine işte bazen görüyorum. Cumhuriyet ihtilalini, işte Atatürk'ün Cumhuriyeti kuruşunu, o dönemde olanları böyle eleştirenler, bir de yine işte Avrupa'da bunu eleştirenler, kendince böyle bir şeyler demeye çalışanlar oluyor. Yani siz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in gerçekten kurbanı olun. Gerçekten kurbanı olun. Yapılan çoğu şey pek alada gerekliydi ve mecburiydi. Ama yapılanları böyle işte güya Avrupa ile kıyaslamak ya da dediğim gibi Avrupalıların gelip buna böyle dil uzatmaya çalışması beni çok sinirlendiriyor, çok öfkelendiriyor. Gerçekten yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ve yaptığı inkılapların siz kurbanı olun. Sizin bir şey demeye hakkınız yok. Yani
Ay, bütün işlerin artık filisbit yürüdüğüne şüphe etmeyiniz. Başsavcı bir gün önceden mahpusların listesini gözden geçirerek isimlere kalem ile birer işaret koyuyor ve her işarette bir baş daha eksildi diye gülümsüyor. Parola acele etmektir. Bir gün hademeden düşeşte bir onun mahkemeye getirilmesini ister. Hademe dönüp gelir ve o isimde hapishanede 2 kadın bulunduğunu söyler. Aldığı cevap "Âlâ, ikisini de al getirden ibarettir. İkisi de az sonra celladın karşısındadır." Fokiye zindanlara da dolaşır. Mahkemeye çıkacak veya mahkemeden ölüm kararıyla çıkmış insan kafilelerinin seyirden hoşlanır. Bir gün bakar ki henüz hüküm giymemiş bir genç ile gönderilmek üzere geçirilen bir yaşlının elini sıkıyor. Çılgına döner. Hemen hademiyi koşturur ve bu gencin adını kaydettirir. Ertesi gün genç güzel hareketinin cezasını çekmiştir. Kellesi sepete düşmüştür. Bir kere de yanlışlıkla mahkemeye çağrılıp hakkında hiçbir ithamname bulunmayan 17 yaşında bir genç, daha doğrusu çocuk, cesaretli bir vaziyet alıp korkmaz göründüğü için başsavcıyı öfkelendirmiş ve bu sebepten idam cezasına uğramıştır. Ayakları elleri bütün vücudu tutmayan bir yatalak tabiatıyla hüviyetlerini de söyleyememiş fakat Fokiye bize dil değil kafa lazım diyerek adamı giyotine yollamıştır. İsim yanlışlıkları da çok olurdu. Mesela mahkemeden Madame de May çağrılmıştır. Halbuki bu kadın oğluyla beraber 2 gün önce idam edilmişti. Hademeler aceleyle Madame May adında birini tutup getirirler. Yanlışlık meydana çıkar ama madem ki gelmiştir diye onu da boş göndermezler. Kadına mahkum etmek istediğimiz sen değilsin ama ne olsa sıran geleceği için geri çevirmeyelim derler, ölüme yollarlar. 50 kişi hakkında idam kararı vermek için yarım saat yetmektedir. Halbuki o kadarcık zamanda yalnız adlarını okuyup itham sebeplerine göz gezdirmek bile mümkün değildir. Bu yüzden bazı adli hataların olmasını bekleyebiliriz. Nitekim yaşı 16'yı henüz bulmuş bir genç aleyhine hiçbir isnat yokken 55 yaşındaki babası sanılarak babası yerine giyotine gönderilmiştir. Ne hakimlerden ne jüri heyeti içinden biri o göze batan yaş farkına dikkat etmeye vakit bulamamıştır. Halbuki baba ile beraber ana da suçlular arasındaydı. Çocuğunun yanında bulunuyordu. Kimse yahu şu gencin 48 yaşında bir karısı olur mu dememişti. Ana oğul bir arada ölüme gittiler. Karı koca sıfatıyla. Acıklı, şaşırtıcı vakalardan birkaçı daha. Nüfus kaydına göre henüz 16 yaşında bile bitirmemiş bir çocuk idam cezasına çarptırılmıştır. Suçu nedir? Lokantada masasına getirilen kokmuş bir balığı garsonun başına atmak. Bir kadın da kocası ve 20 kişiyle beraber idama mahkum edilmişken gebe olduğundan dolayı ceza teciline uğramış. Fakat bu esnada ihtilal mahkemesi kaldırıldığından ölümden kurtulmuştu. Fakat kanun kendisini ölmüş sayıyordu. Zira nüfus kaydına fevt işareti çekilmiş. Hatta eline de bir gömülme izinnamesi verilmişti. Vakaların en acıklısı şudur. Louis Serol adını taşıyan bir baba, ana ve oğul 3 kişi yakalanıyor, zindana atılıyor. Bir gün gardiyan koridorda Lucerioros farklı şekilde diye bağırınca oğul da baba da yerlerinden fırlıyorlar. Çağıran hangisidir? Gardiyan diyor ki ikinizin sonu idamdır. İsteyen şimdi gelsin. Baba oğlunu itip mahkemeye giriyor ve kendinin değil oğlunun çağrıldığını anlıyor. Susuyor ve sonra Lisorolos 22 yaşında yoklamasına bu aksaçlı adam ben diye cevap veriyor. Ölüm hükmünü giyiyor. Onun başı kesiliyor, oğlu unutuluyor ve nihayet kurtuluyor. Bu dünya neler görmüştür. Akşam Gazetesi 8 Nisan 1945. Sinirlendim, dertlendim, üzüldüm. Neyse. Dünyayı ve tarihçileri aldatan yalan dolan. Son yıllarda en çok okuduğum kitaplar dünya tarihiyle alakalı olanlardır. Bir yaş geliyor ki şimdiki vesikalara dayanan tarihçilik usulüyle yazılmış ve geçmiş zamanlar günü gününe kayda geçmişçesine belirtilmiş eserler ne kadar edebi kıymeti haiz bulunsa romanlardan fazla hoşa gidiyor. Hayal gençliğin gıdasıdır. Yaşlı daha ziyade gerçeğe düşkün oluyor. Hayal kuramayacağı ve ileriyi pek düşünemediği için geçmişin hakiki hayat sahnelerine dalarak yakında kendilerine benzeyeceği yani yok olacağı insanlara yakınlık duyuyor. Fransız Büyük İhtilali'nin nasıl sebebi açık. Halkın düştüğü sefalet, hükümetin kendi zevkine kapılarak vatandaş çoğunluğunu ihmal etmesi midir? Akademi azasından büyük tetkikçi ve tatlı dilli müteveffa G. Lenotre, İhtilal esnasında Paris'te hayat eserinde bu yerleşmiş kanaatin tamamen hatalı, yersiz, uydurma olduğunu sayfa sayfa vesika ve şehadetle ispat etmektedir.
Meğerse o inanış rejim aleyhtarı bir küme insanın sistemli bir propaganda ve bir telkin kuvvetiyle sağladığı sözde sefalet imiş. İhtilal halka beğendirmek maksadıyla ihtilal sırasında da körüklenmiş ve yavaş yavaş tarihçileri de yanıltan umumi bir kanaat haline sokulmuş. Mesela ihtilalden az önce Fransa'yı gezip bu ülkede yıllarca kalan muhtelif milletlere mensup yabancıların yaydıkları kitap, hatırat, mektup nevinden vesikaları sıralayan Lenotr bize vaziyetin külliyen aksi olduğunu inandırmaktadır. O vesikalarda ecnebiler gayet refahlı, varlıklı, mesut bir Fransa tasvir ediyorlar. Hem de Fransa'nın köylüsü, kasabalısı, az gelirlisi için böyle söylüyorlar. Hatta tanınmış İngiliz seyyahları yol muhtıralarında Fransız köylüsünün giyim, kuşam, gıda, neşe ve hayat seviyesi bakımından İngiliz köylüsüyle kıyas kabul etmeyecek derecede yüksek olduğunu belirtmekte ve hayrette kaldıklarını yazmaktadırlar. Köylünün sofralarına ve bu sofralara koydukları çeşitli çorbalara, av etlerine, dana kızartmalarına, kuru ve yaş meyvelerle nefis şaraplara seyyahlar imrenmiştir. İngiltere'de öyle bir bolluğun görülmediğine işaret etmiştir. İhtilal açlıktan değil, okudukları eserleri iyice hazmedemeyen, göz diktikleri yüksek mevkilere geçemeyen ve para içinde yüzmek isteyen harislerin züppe, aristokratlara ve refahlı sınıflara da işleyen bedbinlik propagandasından patlak vermiştir. Evet, büyük ihtilalin neden sonra milletlere faydalı olduğu muhakkaktır. Ama Fransa'nın kanını tüketmiş, arkasından gelen Korsikalı Cihangir de Avrupa'yı harabeye çevirmiştir. Her neyse, bunlar ayrı dava. Lenotr o kitabıyla muazzam bir yalanı temelinden yıkmış, yerine büyük bir gerçeği koymaya muvaffak olmuştur. Bakınız, yalan dolan ne müthiş kuvvet. En aşağı bir asır müddet dünyayı ve tarihi aldatabilmiş. Yeni İstanbul Gazetesi 20 Ekim 1958. Buradan sonra da zaten nereye geçiyor? Napolyon'a geçiyor. Burada kalalım arkadaşlar. Yine bir saat oldu zaten. Böyle bu şekildeydi. Ben okurken çok keyif aldım. Zaten Refik Halit okurken her zaman çok keyif alıyorum ama yine de dediğim gibi insan ister istemez zihninde bazı şeyleri böyle bir mukayese ediyor. Hani Avrupa'nın o geçmişi ve dediğim gibi yani utanmadan böyle Türklere işte şöylesiniz, böylesiniz, barbarsınız, yok işte şuradan geldiniz, yok Asya'dan geldiniz, Asya'ya gideceksiniz vesaire çıkışlarını görünce insan sinirlenmeden edemiyor. Bir de dediğim gibi yani Cumhuriyet'in kuruluş döneminde böyle yaşananları da böyle abartıp, dallandırıp, budaklandırıp ya işte şöyle yaptınız, böyle yaptınız ve Atatürk'e dil uzatmaya giden şeylere gidince ve o dönemki tabii ki silah arkadaşlarına yalnızca o değil. Atatürk dediğimde sadece onu kastetmiyorum. Onun silah ve kafa takımı diyeyim. Oraya gidince insan bir üzülüyor, dertleniyor. Yani dediğim gibi keşke Türk milletine sahip olduğu onurun 1/10'ine belki 100'ine sahip olabilsiniz. Yani insanlık onuruna verdiği kıymetin. Neyse. Böyleydi. Dilerim ki siz de keyif almışsınızdır dinlerken. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınız çok kıymetli. Çünkü ne istiyorsunuz, ne okuyalım, ne konuşalım ister istemez bunları şekillendiriyor. Tabii kanalın geneline de baktığımızda işte YouTube düzenli olarak analiz gönderdiği için en çok izlenen videolar tarih videoları. Bu güzel olmakla birlikte biraz şey açıkçası hani insan gelecekten umutlanamayınca daha geçen eşimle bunu konuşuyorduk. Geleceğe dair biraz umudu olmadıkça da geçmişe, o nostaljiye düşebiliyor. Bunu tarih okumayı çok sevdiğim için kendi üzerimden de tabii görüyorum, görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Ama kanalda böyle bir temayül var daha çok tarih kitaplarına yönelik olarak. Yorumlarda belirtin hani siz hangi kitapları görmek istiyorsunuz? Ne tür kitaplardan konuşulmasını istiyorsunuz? Çünkü eşim bitirdiği kitapları böyle diziyor, sıralıyor ve hani ben karar veriyorum hangi videoyu çekmesine gerektiğine ya da işte yorumlar gelince bazen onları tabii ki öne alabiliyoruz. O yüzden yorumlarınız kıymetli açıkçası. Videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Yine baktığımda çünkü ağırlık olarak abone olanlardan çok abone olmayanlar izliyor kanalı. Abone olun. Abone olmanız çünkü bizi yani tamam iyi biz de demek ki boş konuşmuyoruz. Biz de bir şeyler çekelim demeye teşvik ediyor açıkçası. Kanalım
Katıl butonu da aktif şu an. Sadece bir kademe var zaten. O da destek olmak isteyenler için. İsterseniz ona da üye olabilirsiniz. Bazı çünkü yüklediğimiz videoları katıl üyeleri daha önce görüyorlar. Onların yorumları, işte istekleri vesaire daha önce cevap görebiliyor. Oraya da bir bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Böyle eşimin kapattığı gibi yine kapatacağım videoyu. Herkese kolay gelsin.